This is not a suicide, it is a revolutionary act. 918 insan aynı gün aynı saatte dünyanın en huzurlu yerinde olduklarına, bir ütopya inşa ettiklerine inanarak aynı anda aynı gün can verdiler. Aralarında dünyayı yeniden tanımaya başlayan bebekler, her şeyini geride bırakıp huzur arayan yaşlılar ve o kusursuz düzene kalpten inanan aileler vardı. Peki binlerce kilometre ötedeki bir ormanın derinliklerinde böylesine büyük bir cennet vaadi nasıl olur da soğukkanlılıkla planlanmış yakın tarihin en toplu katliamlarından birine dönüştü? Bir insan bir başkasını kendi sonuna yürüyecek kadar nasıl ikna edebilir? Bugün o parlak maskenin ardındaki gerçeklerle yüzleşme vakti. This case was closed, but the truth is still inside. Jamestown'un içindeki hayat bir kartpostalın donmuş bir karesi kadar kusursuz görünüyordu. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan rutin adeta bir saatin dişleri gibi tıkır tıkır işliyordu. Herkesin bir görevi vardı bu ütopyada. Kimisi tarlada gün boyu ter dökerken kendi gıdalarını üretiyor, kimisi mutfakta onlarca kişiye yemek hazırlıyor. Kimisi ise çocukların eğitimiyle ilgileniyordu. Bu ütopyada para geçmiyordu. Mülkiyet kavramı tamamen terk edilmişti. Herkes elindeki her şeyi halkın tapınağının ortak havuzuna devretmişti. Bu modern dünyanın da yattığı bencillikten arınmış, biz odaklı yeni bir toplumsal sözleşmeydi. Akşam olduğunda kurulan o devasal yemek masaları bir toplumun değil, adeta büyük bir ailenin tablosunu çiziyordu. İnsanlar günün yorgunluğunu Jim Jones'un rehberliğinde yapılan müziklerle, danslarla ve toplu okumalarla atıyorlardı. How very much I've loved you. How very much I've tried to my best to give you a good life. Ancak bu resmin en keskin detayı aslında çevrenin ta kendisiydi. İnsanlar kendi istekleriyle mi bu düzenin bir parçası olmuşlardı, yoksa bu kusursuzluk aslında her saniye planlanmış, her hareketi izlenen devasal bir senaryodan mı ibaretti? Resmin üzerine düşen o hafif gölgeler daha şimdiden derinleşmeye başlamıştı. Çünkü ormanın derinliklerinde, kusursuzluğun başladığı yerde kontrolün sınırları belirsizleşiyordu. Her şey Jim Jones'un 1930'larda Indiana'nın kasvetinde ve o tuhaf derin yalnızlıkla başladı. Alkolik bir babanın ve mistik güçlere inanan bir annenin arasında büyüyen Jones, ölümü ve ritüelleri daha çocukken bir oyun haline getirmişti. Dinin ve sosyal gücün insanları bir araya getirme potansiyelini o sokaklarda keşfetti. Jones genç bir vaiz olarak sahneye çıktığında sesindeki o hipnotik tonu çoktan bulmuştu. O dönemin Amerika'sında ırkçılık bir veba gibi yayılırken o siyahları ve beyazları aynı sırada oturtan, yoksulların yanında saf tutan bir sosyalist peygamber gibi yükseldi. Onun vaat ettiği şey bir din değildi. Yeryüzünü kurtaracak bir adaletti. But in spite of all that I've tried, a handful of our people, with their lives, have made our life impossible. Jones kitlelerin açlığını biliyordu. Onlar sadece ekmek değil, ait olabilecekleri bir dava, bir ütopya arıyorlardı. Onlara modern dünyadan kopup kendi cennetlerini kurabileceklerini söyledi. Ama o masum ütopya hayali kendi kontrol arzusuyla besledi. Vaazları zamanla daha keskin, daha otoriter ve dış dünyaya karşı daha düşmanca bir hal almaya başlamıştı. Takipçilerine dışarıdaki o kötü dünyadan kurtulacak tek seçilmişler olduklarını fısıldarken aslında kendi etrafında sarsılmaz bir sadakat ağı örüyordu. Artık kürsüye çıktığında gördüğü sadece bir cemaat değil, kendi ütopik devrim projesinin itaatkar askerleriydi.
Bu sadece bir liderin doğuşu değil. Binlerce insanın özgür iradesini bir ütopya masalına kanarak tek bir adamın ellerine teslim edeceği o uzun ve karanlık yolculuğun tam da başlangıç noktasıydı. Jamestown'daki o huzurlu tablonun mimarı, karizmasıyla kitleleri büyüleyen Jim Jones'tan başkası değildi. Halkın tapınağı, başlangıçta sosyal adaletin ve ırksal eşitliği vaat eden bir sivil toplum hareketi olarak yola çıkmıştı. Ancak zamanla Jones bu hareketi kendi kişisel gücünün bir enstrümanına dönüştürdü. O, takipçileri için sadece bir lider değil, aynı zamanda onların geleceğini şekillendiren neredeyse kutsal bir figürdü. Jones, insanların zafiyetlerini, korkularını ve en derin umutlarını çok iyi okuyordu. Kürsüye çıktığında kurduğu her cümle, insanların zihnindeki o gri alanları siliyor, onları tamamen kendine bağımlı kılan bir sadakat zinciri oluşturuyordu. Bu topluluğu bir arada tutan şey artık ortak idealler değil, Jones'un otoritesine duyulan mutlak ihtiyaçtı. İnsanlar dünyadaki tüm sorunlarından kurtulmanın yolunu onun söylemlerine ve kurduğu düzene teslim olmaktan geçtiğine inanmaya başlamıştı. Bu durum tarikatın kaderini belirleyen o ilk çatlakları oluşturuyordu. Bir liderin gölgesi artık yerleşkenin her köşesine, her insanın zihnine ve her kararına dönüştü. Halkın tapınağı artık bir sığınak değil, bireylerin kendi özgür iradelerini kapıların dışında bırakıp Jones'un ideolojik şemsiyesinin altına girdiği tehlikeli bir dönüşümün tam da merkezi halindeydi. Zihinler, kusursuz görünen o resmin altında kimin vizyonuyla şekillendiğini gördüğünde gerilimin ilk dozunu hissetmeye başlayacaklardı. Amerika'daki sosyal baskıdan ve denetim mekanizmalarından tamamen kurtulmak, Jim Jones için sadece bir kaçış değil, kendi krallığını ilan edeceği bir vaat edilmiş topraklar arayışıydı. Guyana'nın nemli, boğucu ve el değmemiş ormanları. Jones'un dış dünyadan tamamen izole ettiği, kimsenin nüfuz edemeyeceği o labirenti inşa etmek için mükemmel bir sahneydi. Ancak burası sadece ormanın içine kurulmuş bir kamp değil, yavaş yavaş inşa edilen devasal bir beton ve ahşap hapishaneye dönüştürülüyordu. Jamestown kurulduğunda giriş ve çıkışlar mutlak bir disiplinle kontrol altına alındı. Gelen herkesin pasaportları güvenlik gerekçesiyle teslim alınıyor, dış dünyaya yazılan her mektup sansürleniyordu. Bir labirentin tam da merkezindeydiler. Ormanın o boğucu derinliklerine adım attığınızda artık Amerika'da değildiniz. Yasaların, hakların ya da özgür iradenin hükmü o ormanın sınırlarında bitiyordu. Jones bu labirenti öyle kusursuz tasarlamıştı ki dışarıdan gelen her yardım çağrısı ormanın o tekinsiz sessizliğinde yankılanıp kayboluyordu. Artık cennetin kapıları ardına kadar kapanmış, içerideki o kusursuz düzen yavaş yavaş tekinsiz bir kontrol mekanizmasına evriliyordu. İnsanlar kurtulduklarını sandıkları labirentin aslında kendi inşa ettikleri duvarlar olduklarını fark ettiklerinde ise geri dönüşün artık çok geçti. Jamestown dışarıdan bakıldığında hala ütopik cennet görüntüsünü kuruyordu. Ancak yerleşkenin içerisinde o parlak vitrinin hemen arkasında çatlaklar sızmaya başlamıştı. Kusursuzluğun temel direkleri Jones'un paranoyası ve mutlak kontrolü arzusuyla birer birer aşınıyordu. Jones elindeki gücü pekiştirmek için korkuyu yönetme biçimi haline getirdi. Dış dünyadan gelen düşmanlar söylemiyle içerideki herkes sürekli bir tetikte olma haline zorluyordu. So, my opinion is that we be kind to children and be kind to seniors and take the portion like they used to take in ancient Greece. Aileler parçalandı. Çocuklar anne ve babalarından kopartılarak topluluk eğitimi adı altında Jones'un doğrudan etkisi altına sokuldu. Sadakat artık bir erdem değil, hayatta kalmanın tek şartı oldu.
İnsanların birbirine olan güveni yerini Kim Jones'a kim karşı olduğu korkusuna bırakmıştı. Her köşeye yerleştirilmiş muhbirler en ufak bir şüpheyi bile cezalandıracak bir suça dönüştürüyordu. En kötüsü ise bu cennet içinde açlık, yorgunluk bir silah olarak kullanılıyordu. İnsanlar günde saatlerce tarlada çalıştırılıyor, yetersiz besleniyor ve uykusuz bırakılıyorlardı. Tüm bunlar Jones'un söylemlerini daha kolay kabul etmeleri ve dirençlerinin kırılması için planlanmıştı. Kusursuz görünen o yaşam, aslında bir insanın kendi iradesinin nasıl yavaş yavaş yok edildiğinin sessiz bir hikayesiydi. Ancak bu henüz daha başlangıçtı. Çünkü ormanın o derin, boğucu sessizliğinde Jones sadece fiziksel değil, zihinsel bir yıkımın temellerini atıyordu. İnsanlar bir gün uyandıklarında kendilerini sadece ormanın içinde değil, Jones'un zihninin karanlık labirentlerine hapsolmuş bulacaklardı. Jim Jones insanların sadece bedenlerini değil, inançlarını ve en temel içgüdülerini de kendi kontrolüne hapsetmişti. Artık Jamestown'da irade yerini mutlak bir teslimiyete bırakmıştı. Jones, Beyaz Gece adını verdiği o dehşet verici ritüellerle takipçilerini kendi ölümlerine hazırlayan bir psikolojik kuşatmaya başlamıştı. Gecenin zifiri karanlığında sirenler çalıyor, kampın içine yayılan o tekinsiz sesle herkes meydana toplanmaya zorlanıyordu. From time immemorial, no man lay take my life from me. I lay my life down. Jones, hoparlörlerden yükselen, bazen çığlık atan, bazen ise hipnoz edici bir şefkatle konuşan sesiyle dış dünyanın onları yok etmek için kapıya dayandığını haykırıyordu. İnsanlara onurlu bir şekilde ölmenin düşmanlarının elinde işkence görmekten daha yüce bir eylem olduğunu aşılıyordu. Önlerine konulan siyanürlü içecekler, kimyasal bir karışım değil, bir sadakat testine dönüştürülmüştü. İnsanlar sevdiklerine siyanür içirirken veya kendi elleriyle o bardağı dudaklarına götürürken aslında kendi iradelerinin tamamen tasfiye edildiği o kırılma anını yaşıyorlardı. Bu artık sadece bir ölüm provası değildi. Bu, Jones'un binlerce insanı her an kendi sonlarına ikna edebileceğini ispatladığı bir güç gösterisiydi. İnsanlar o ormanda her güne yeni birer yaşayan ölü olarak uyanıyorlardı. İradeleri, Jones'un avuçları arasında eriyen bir mum gibi tükenmişti. Ancak o karanlık provanın ne zaman kanlı bir gerçeğe dönüşeceği, o ormanın derinliklerinden sızan tek bir haberle belli olacaktı. Jamestown o kapalı kapıları 1978 yılının Kasım ayında ilk kez dış dünyaya ardına kadar açmak zorunda kaldı. Amerikalı Kongre üyesi Leo Ryan, ormanın derinliklerindeki bu gizemli yerleşkeyi bizzat görmeye karar vermişti. Jones için bu bir felaketin habercisiydi. Yıllarca ilmek ilmek işlediği o kusursuz cennet yalanı ilk kez resmi bir gözlemciyle yüzleşecekti. Ryan ve beraberindeki gazeteci heyeti ayak bastığında karşılarındaki her hareketi izlenen, tedirgin ve korku dolu gözlerle bakan bir topluluk buldular. Jones onları en büyük misafirperverlikle ağırlamaya, cenneti parlatmaya çalışıyordu. Ancak gerçekler duvarların arkasından sızmaya başlamıştı bile. Bazı üyeler Ryan'ın kulağına gizlice "Lütfen bizi buradan çıkarın", bazıları ise yazılı notlar tutuşturuyordu. Ormandaki hapis hayatı acı gerçekleri fısıldıyorlardı. O gün Jonestown'da maskeler ilk kez düşmeye başladı. Jones, o otoriter ve şefkatli sesi Ryan'ın doğrudan sorularına karşı çatlıyor, topluluğun üzerinden o sahte huzur perdesi kalkıyordu. Jones, Ryan'ın buradan sağ çıkması durumunda kendi imparatorluğunun tamamen çökeceğini iyi biliyordu. Bu ziyaret sadece bir sonun başlangıcı değil, aynı zamanda o ormanın derinliklerinde patlayacak olan büyük infazın fitilini ateşleyen ilk kıvılcımdı. 18 Kasım 1978. Port Coatiman'ın tozlu pisti güneşin altında kavruluyordu. Kongre üyesi Leo Ryan'ın ve yanındaki firari grup, yani Jonestown'dan ayrılma cesareti gösterenler küçük bir uçağa binmek üzereydi. O an rüyanın değil, bir kabusun sonsuza dek mühürlendiği andı.
uçakların motorları çalışırken ormanın içinde aniden beliren bir traktör ve silahlı korumalar pisti bir cehenneme çevirdi. Bu bir çatışma değil, bu bir infazdı. İlk ateş Jones'un en sadık adamları tarafından açıldı. Toz bulutlarının arasında kaçmaya çalışan insanların çığlıkları havayı yırtıyordu. Uçağın gövdesi kurşunlarla delik deşik oluyordu. Birkaç dakika içinde o tozlu pistte sadece kanın ve barutun kokusu kalmıştı. Leo Ryan artık hayatta değildi. Pistteki o kurşunlar aslında Jonestown'un ölüm fermanıydı. Jones artık köşeye sıkışmış bir hayvandan farksızdı ve elinde kalan tek şey o meşhur korkunç finaldi. Port Kaituma pistinden yükselen silah sesleri Jonestown'a ulaştığında Jim Jones için hayali imparatorluğunun son perdesi de inmişti. Jones hoparlörleri sonuna kadar açtı. Sesi bu kez bitkin ama ürkütücü otoritesini koruyan bir tonla yayıldı. Devrimci intihar başlıyordu. Pavilyonun ortasına devasal metal fıçılar kuruldu. İçlerine siyanür, sakinleştiriciler ve üzüm aromalı o ölümcül karışım dolduruldu. Jones önce en savunmasızlara hedef aldı. Anneler kendi elleriyle bebeklerinin dudaklarına o zehri damlattılar. Çocuklar dakikalar içinde yere serilirken anneler çığlık bile atamadan sıranın kendisine gelmesini beklediler. Ardından yetişkinler sanki bir ayine gidiyormuşçasına o fıçıların önünde sıraya girilirken Jones'un onurlu ölüm yalanına son bir kez inanarak bardağı dudaklarına götürdüler. Kısa süre sonra meydan 918 insanın adeta uykuya dalmışçasına yayıldı, kıpırtısız bir mezarlığa döndü. Jones ise başında tek bir kurşun yarasıyla kurduğu o hayalin tanrılığının enkazında tam da kürsünün önünde ölü bulundu. Ertesi gün bölgeye ulaşan ekipler bir yerleşke değil, bir hiçliğin manzarasıyla karşılaştılar. Cesetlerin arasında o ütopyayı inşa eden insanların yarım kalmış hayalleri ve hiç bitiremedikleri mektupları etrafa saçılmıştı. Jamestown artık fiziksel bir mekan değil, aidiyet arayışının ne kadar da tehlikeli bir sınıra ulaşabileceğini hatırlatan bir uyarıdır. O gün Guyana ormanlarında ölen sadece insanlar değil, bir insanın daha iyi bir dünya bulma umuduyla nelerden vazgeçebileceğinin o son, acımasız ve unutulmaz hikayesiydi. Biri size gel, dışarı dünyadan kopup kusursuz bir cennet kuralım dediğinde aslında size bir cennet değil, kendi karanlık krallığının kapılarını aralıyordur. Ve hikaye burada kapandı. Orman tüm izlerini yuttu ama 918 insanın çığlığı hala tarihin tozlu sayfalarında yankılanıyor. Gerçek hiçbir zaman görünenin dışında o kusursuz resim kadar parlak değildir.